Ben Mert. Merhabalar, ben Serap. Adem ve Havva'dan bu yana adlı programımızda da bu hafta sizlerin huzurlarınızdayız. Evet, bakalım bu hafta bizi neler bekliyor? Yeniliklerimiz var. Oo. Geçen hafta konuştuğumuz itiraflar aldık. Evet. İsimsiz itiraflar. Bölüm sonunda isimsiz itiraflar var. Sanırım Serap da bu hafta birazcık benden bir özendi. Bir de bir test gibi bir şey sen de galiba soktun öyle. Ben her zamanki klasik. Bakalım, yaşayıp göreceğiz artık, sürpriz. Okey, o zaman Yani spoiler hemen yok. başlıyoruz. Erkekler ilişki potansiyeli görmediği kadınlarla arkadaşlık etmez. Sadece doğru zamanı bekler diye bir kalıp var. Yani mesela ikimiz arkadaşız. Çok yakın dostuz. Yıllardır tanışıyoruz. Belki 2 yıldır, belki 3 yıldır. İkimiz de birbirimizin hayatına giren çıkan insanları tanıyoruz falan filan derken sonra bir bakıyorsun ki erkek kadına ilişkisi bittiği anda ve ya da işte Yürüyor. kendini kötü hissettiği bir anda yürümeye başlıyor. Bu durum için de hep şunu söylerler. Zaten kadınla erkek arkadaş olmaz. Erkek ilişki yaşamayacağı kadınla da iletişim kurmaz. Başında da söyledi. Zaten bir arkadaşlık var. Yani bu arkadaşlıkta da erkek aslında hiç normal bir arkadaşlık başlatmadan hep ilişki potansiyelini düşünerek mi arkadaşlık ediliyor? Evet. Yani çok buna katılmayacağım. Yani normalde ama söylediğinin üstüne de şuna ekliyor olacağım. Yani tabii ki bizim de ilişki potansiyeli düşünmediğimiz arkadaşlarımız oluyor. Olur abi. Herkesin olur. Yani muhakkak vardır. Erkeklerin, adenlerin. Ama şu var. Doğru. Kesinlikle bir her zaman bir ya istemesek bile bir o gözle bakmışızdır ya. Yani ben bundan olur muydum falan. Yani biliyorum bu havalar yapma. Ya düşünmüşümdür tabii. Bir parça da olsa bu durum var. Şimdi çok yakın kadın arkadaşlarım da var. Yani çocukluktan tanıdığım var, yıllarımı geçirdiğim var, eşli, dostlu, boşanmış, birlikte evlenmiş. Öyle yani dolu dolu geçmiş şeylerim var. Şimdi hepimiz birbirimizin sırlarını biliyoruz. Hepimiz birbirimizle dertleşiyoruz. Yakınız da yani öyle ki hani bendeki gibi benim çok arkadaşımda da yani bizde bir cinsiyetçilik yok yani. Biz insan olarak, birey olarak bakıyoruz. Öyle dertlerimizi de dinliyoruz. Ama tabii ki birbirimize şey verirken akıl vermek demeyelim de dert olurken bir omuz verirken falan filan hepimiz birbirimize düşünüyoruz ki bu yakında bu şey oluyor. Yani aslında şu mantığa getiriyorum. Ben senin yerinde olsaydım sen benim yerinde olsaydın vardır ya yakın birlikte Evet. şey. Aslında bir anda zaten bunu düşünmek demek bir an kendini onun yerine koymak. Bir an onun olduğu kişi sen olsan nasıl davranırdın doğalı budur falan diye. Onu paylaşırken aslında ister istemez bunu düşünüyorsun yani. Aslında bu işin içerisinde doğal bir şey olmalı. Yani burada çok böyle bir abes bir şey de olmamalı. Bilmiyorum hani belki bana şey yapıyor ama abes de olmamalı. Neden? Sevdiğin biri dostun da olsa arkadaşın da olsa öyle. Ama bir de dediğinin bir friendship şeyi var. Yatırımı var. Evet bir arkadaş oluyorsun. Belki şey olur, yakınlık olur. Ya zaten aslında ilişkinin en güzeli evet ilk görüşte bir ilişkiler vardır. Çok harika örnekler falan filan vardı da birbirini daha serbest bir ortamda yani hiçbirinin birbiriyle bir beklentisinin olmadığı arkadaş ya da isim olmadığı ilişkiye bir isim. Bak ilişki derken şey anlamda değil, sevgililik anlamında değil. İlişkinin geneline, bütün relationship anlamındaki bütün hepsini söylüyorum. Ona bir isim koymadan insanların, tarafların birbirlerini tanımaları, sırlarını paylaşmaları, o kadar dürüst olmaları bir yandan sonra bunun üstüne herhangi bir ilişki kurulursa bence çok daha sağlam olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden de düşünmek de kötü durmuyor lan. Kendi kendimi kötü hissettim ya. Kötü bir şey değildi mi lan? Bilmiyorum, yorumlarda konuşalım. Güzel harika. 2023'te önce şey sorayım. Hiç sessiz buluşma diye bir şey duydun mu? Evet. Sessiz buluşma diye bir şey. İyi ben araştırma yapınca ilk defa kendim duydum zannettim de güzel. Harika o zaman. 2023'te Çin'de genç çiftler arasında sessiz randevu adı altında bir akım başlamış. Günümüzde de halen devam eden şeyleri var. Farklı varyasyonları, farklı şeylerinde görüyoruz. İlişki kurarken sadece beden dilini kullanıyorlar. Konuşmak falan filan yasak bu süreç içerisinde. Birbirine de. Hatta Tayland'da da buna benzer bir şey gördüm. Bunu da bazı çiftler
ilişki terapi kısmında da kullanılıyor. İşte ilişki testi falan da deniyor. 3 günlük böyle sessizlik meditasyonu yapıyorlar. O tatilleri, o süreçleri boyunca da hiç birbirleriyle konuşmuyorlar. Hep böyle vücut dili, mimiklerle birbirlerini anlamak. Gerçekten birbirimizi anlıyor muyuz? Anlamadıklarımızdan yüz okuma. Güzel bir şey aslında hani yaklaşım bakımından. Şimdi ben de sana şunu soracağım. Biriyle ilk buluşmada hiç konuşmayacağını bilsen yine de gider miydin? Yoksa yok bana göre değil mi falan derdin yani. Ben onu merak ediyorum. Bir de şey düşünsene. Şimdi gerçekten böyle bir durum olsa hiç konuşmayacaksın ama ben meraktan giderim. Giderim ben. Ama bir de düşün, ben çok konuşan bir insanım zaten. Ya mimiğim durmayacak ya bir şeyim durmayacak. Ya çok acayip bir durum olmaz mı ya? Sen ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Şimdi senin susman gibi bir durum söz konusu değil. Onu düşünemiyorum. Her araya girebiliyorsun. Ben böyle bir sessiz buluşmaya gider miyim? Ben gitmem. Neden? Ya benim için iletişim kurabilmek, konuşabilmek önemli. Bu da bir iletişim aslında. Evet, bu da bir iletişim Hayvanlar, ama doğa, bilmem. belki insanlarla konuşmuyor. yapısal olarak ben onda başarılı değilim. Nasıl değil ki? Bence genetiğimizde var bence. Bence çok güzel bir temel. Aslında tam tersi artık görmüyoruz, anlamıyoruz. Mimik okuyamıyoruz vücutlarımızı. Evet, beden dili diye Anlatamıyorum. zaten hani beden dilini okumak diye bir durum var. Ben bunda çok başarılı olduğumu iddia etmiyorum. Bazıları iddia ediyor. Bilmiyorum. Kim bu bazıları? Kendi içinde çelişiyorum. Bizim programımızda başkalarına taş mı atıyorsun ya? Şeymiştim, başka arkadaşlarına da taş atıyor. Dur bir dakika ben sana... Neyse, soruna dönecek olursak. Kör buluşmaya gitsem çok zorlanırım ya. Zorlanırsın ha. Çok zorlanırım. Ya bir de bir şey soracağım. Şöyle düşünsene. Ya yapıyorsun, güzel başlıyorsun. Ben ortamın şeyi de çok komik. Ama bir an böyle geldik. Tamam, her şey güzel başladı. Hani siparişte gösterdin. Gittin mi restorantasın şöyle. İşte bir kadın olarak tuvalete gideceksin. Makyajını belki tazeleyeceksin. Bir şey yapacak. Ne diyeceksin ona? O da falan diye. Kalkıp gitsem ben gitti diyeceğim herhalde. Buluşma bitti falan yani. Ya şey de çok komik. Hani nasılsın diyeceksin falan mı yapıyorsun? Öyle yapma. Yani? Çocuk korkutursun. Ay, Hacı ne ayaksın lan sen? Olmaz. Onu yapma. İki yapmamışız da başlamazdı bu iş. Sen böyle yapınca olmazdı o iş ya. Var mı bir şey? Bir ilişkin var mı falan gibi hani. Oğlum ama işte birbirine... Nasıl çok diyeceksin enteresan. yani? Yani ben katılmak isterdim de İşaret ne olduğunu. dili çok bambaşka bir şey Ama biz ya. şu an hiç zuhur edemediğimiz için kaynaklı. Ben hayal edemiyorum herhalde. Bence güzel. Şey olarak güzel. Enteresan. İşte Tayland'daki o meditasyonda ilişki testi falan filan güzel. Hani başlayan bir şey için ilk başlarda, ilk süreçlerde birbirlerini tanıma için şey. Bakma Tayland'da diyorlar da ben zannetmiyorum Taylandlıların bunda olduğunu. Tayland turistik bir yer olduğu için Tayland vatandaşından daha çok yurt dışından bir insana Tayland'da meditasyona geliyorlardır. Olabilir. İlişkilerini kurtarmaya geliyorlardır. Tayland'daki yapılan araştırmada falan diyelim. Teşekkür ederim. Olabilir. Çok sağ ol. Güzel. Ben Güzel. Farklı bir teşekkür ederim. pencereden bak. Erkekler bir yalanı yakalandığında sorulan sorulara verdikleri cevaplar ne? Nasıl? Kim? Nerede? Ne zaman görmüş? Gibi böyle soru cümleleri ya da soru kelimeleriyle cevap veriyorlar. Cümle olmayabilir onlar. Cümle değil, evet, soru kelimeleri. Çırpınmalar mı? O anda kafanızdan ne geçiyor? Çok merak ediyorum. Hiç. Zaten şimdi şey yapmayayım da bir film vardı, animasyon sahnesi etmiş, hatta ikincisi falan filan da çıktı, böyle duygular beyindeki şey yapan. Hani bizde de şöyle zaten hani o animasyondaki gibi masada her duyguyu temsil eden bir şey bireyin olduğunu düşün. Geliyor ya böyle hani yakalanmışsın, sorgu başlıyor falan filan. Hepsi orada zaten ilk gelenleri söylüyor. O kim ne var ya. İşte biri de kızgın diyor ki ne falan diyor, tamam mı? Korkak oradan diyor ki kim falan diyor. Hani o kim, ne, nasıl, o bizim genetiğimize Türk milletinin işlemiş bir isim şehir var. Biz çocukken onlar oynardık hani nesil öyle yetiştiğimiz için. Hani biz zannediyoruz ki biz bu soruları sorarsak, şimdi onu biliyorsun, kim bir soruyu yazardı, kim neyi bir yazardı. Bir onu şey yapardı, çevirirlerdi. Biz zannediyoruz o soruları sorunca bir alacağız, bir karşılık alacağız, bir şey alacağız. Yani başında bir de şey dedin hani yalanları yakalanınca falan, yani bir erkeğin yakalanmayan yalanı var mı? Erkek değil o. Tamam, Adem değil o.
Yani çok öyle bir altmenlik çok o konularda böyle şey değiliz yani. Kısa vadeli. Var. Evet de sanat yapanlarımız vardır bu süreç içerisinde. Ama bir kadın zekasıyla, bir sosyal zekasıyla, kadının sosyal zekasıyla karşılaştırdığımızda biz o kadar çok şey değiliz yani ya. Yani temel yalanın çıkmayacağı kişilerle ortamda yapmaya çalışıyoruz. Ülkeyi değiştiriyoruz, insanları, arkadaşları değiştiriyoruz. Yakalanmayın yine yakalanabiliyoruz yani. Çünkü ne yapıyoruz? Gidiyoruz otele gidiyoruz. Aynı otel, aynı otel. Pansiyon aynı. Ailece de gidiyoruz. Çünkü bizde Türk milletinin belki önceki programlarda hatırlayacaksın. Hani böyle hani kadınlar konuşuyor, erkekler konuşmuyor forumlarla alakalı bir yorum yaptığımız bir bölüm vardı. Şimdi Türk erkeklerin çünkü şöyle bir şey var. Bir şey işte en iyi nasıl alırlar, en iyi ne kadar kâr etmişler. Bizim en çok övündüğümüz, övünç kaynağımız olduğumuz şeylerdir bunlar. Türkiye'de de bak forumlarda da en çok da şeyde kısmı o. Şimdi yine o bizim sivri zekamız oraya kadar işte aynı yere gidiyoruz ya devamlı. Kaçamakta da. Aynı müşterisi olduğumuz için hem özel olarak karşılanır hem de özel indirim alacağız diye. Bu sefer sevgilimizle ya da işte müstakbel eşinizle falan filan yine aynı yere gidiyoruz. Yine sıçıyoruz. Yani çünkü bir şey öyle geçiyor. Ulan desene işte burada yakalanacaksın diye. Bu kadar bizim yani. Performans Tamam. bu kadar. Yalanı biz icat etmedik ki oğlum. 2025'te yapılan bir araştırmaya göre kadınlar bir erkeğin başkalarının yanında nasıl davrandığına göre onunla ilişki kurma kararını ona göre veriyorlarmış. Yani sosyal ortamdaki tavırla flörtteki belirleyiciliği oluyormuş. Anladın mı? Böyle bir test, böyle bir şey var. Yani bilirsin kimi ilişkide şey gibi düşün. Yani ilişkiye başlayacaksın belki dost ya da işte ilk date'i yaptın ama daha halen birbirinizi hemen tanıma şeyindesin. Arkadaş ortamından tanıştırıyorsun. Arkadaşlarınla şey yapıyorsun, tanıştırıyorsun. Hani hem onun o ortamdaki hem arkadaşlarınla olan fikrini, görüşlerini de alıyorsun onlarla da. Evet. Bir hani belki de ileriye dönük daha sağlam temellerle. Biliyorsun bir de aslında artık bunun daha farklı bir versiyonu da var. Kimi artık ilişki süresince ne erkek arkadaşını tanıştırıyor arkadaşlarıyla ne de arkadaşlarının erkek arkadaşlarını tanıştırıyor. Bir de öyle de bir durum da var. Şimdi ben de sana şunu soracağım. Biri sana özel, çok nazik ama arkadaş grubunda da bambaşka gibi biri davranıyor. Bu seni çeker mi? Yoksa ikiyüzlü romantik mi dersin? Yani adam kısaca oynuyor. Tamam mı? Herkese göre şey yapıyor. Şöyle düşün. Seninle birlikte tam böyle canımlı cicimli çiçeğimdi böceğimdi bilmem neydi falan filan. Böyle bir versiyon olabilir yani örnek veriyorum. Bir atıyorum arkadaş grubunda da böyle Daha maço daha maço demeyeyim de hani daha bir sergi daha böyle bir erkeksi falan böyle bir durumu var. Şimdi sen bunu nasıl değerlendirirsin? Sana nasıl gelir? İki farklı oyun olması kabul eder misin? Bir, etmem. İkincisi bana sahtekarlık gibi geliyor. Yani ya göründüğün gibi oluyor, olduğun gibi görün felsefesi var ya. Bu benim çok sevdiğim de bir felsefe aynı zamanda. Yani bu ilişkilerde özellikle neysen osundur. Her durumda farklı gözükmek doğru gelmiyor. Yani şu ayrı bir konu. Onu ayırmak gerekiyor. Hani bazı insanlar yanında ortama uyum sağlamak için belirli nezaket göstergesi yaparsın. Mesela nedir? İşte arkadaşının evine gitmişsindir. O evinde ayakkabıyla gezmek istiyordur. Sen bunu doğru bulmuyorsundur. Ama gidersin ayakkabıyla gezersin. O ortama uyum sağlarsın. Bu başka bir şey. O düzene ortama Evet, uyum. ortama Tamam, okey. uyum sağlaması okey ama Davranışsal. davranışsal olarak bambaşka bir dünyaya gelmesi, bambaşka bir karakter çiziyor Tamam bir olması. canım cicimli de beklemiyoruz. Hani bir arada kaldığımız Evet tabii gibi ki. de ama Sonuçta kadar da böyle- ikili ilişkilerde ikili ilişkiye özel anların olması ayrı bir şey ama ortamda da uç noktaya gelmesi kabul edilebilir bir şey değil. yani madalyonun tam zıt tarifi olduğu zaman Ay. sen bunu... Peki sana Hayır. şöyle desem. Onun da bir Ya ayarı karakteri olması o. Ya diyor gerekiyor ki, yani. ya ben Bir duruşu böyleyim. olması gerekiyor. O duruş değil çünkü o. Ama Karaktersizlik belki o. sana karşı da dürüst belki de şöyle diyor. Yani ya bak ben öyleyim. Ben böyle çiçek böceğim ama yani toplumun getirdiği benim yetişme tarzım, çevremdekiler böyle, arkadaşlarım iyi kötü böyle yani çekiniyorum abi. Ben böyle de kabulümle. O yüzden de böyle durmuyorum. Ama sana da böyle böyle yine bir kabul ederdin olur mu? Ya bunu ne kadar açık yüreklilikle bana anlattığıyla da alakalı. Yani bir üstünde tartışılır Tabii. bir şey yani var. karşıma geçip
oturup bana demiş olabilir demişse mesela atıyorum. Bak arkadaşlarına tanışacağız ama ben orada benim de işte tanıdıklarım olacak. Şöyle insanlar olacak. Ben orada böyle bir duruş sergileyemem. Bu biraz bana kendimi kötü hissettiriyor. Bu sebeplerden dolayı. Bunları aşmaya çalışıyorum ama bana biraz zaman tanı gibi bir söylemle yaklaşsa Değişeceğim alıyorsun yani. o zaman durum Yani bir süre daha absorbe edilebilir. Ama bu da bir süre daha. Yani çünkü ikili karakter yorucu bir şey. Hem karşı taraf için hem insanın kendisi için de. O yüzden hani ben bunu aşana kadar bana müsaade et demesine okeyim. Ama hayatım benim hep böyle, bunu böyle kabul et demesine okey değil. Yani bu durumun uzun vadede yıpratıcı bir durumu var. Tabii ki. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani düşünsene durmadan hayatında Ama çelişkili bunun var bir böyle durum. insanlar. Ama alışkanlık mesela. Ben sana bireyselde yalnızken hayatım, aşkım, tatlım, kıymatlım falan diyorum. Milletin yanına geliyorum. Mert baksana diyorum falan yani. Anladın Hava mı? yapıyorsun değil mi? Yani Havan kime oğlum? bir süre sonra Eve gidince görüşeceğiz. benim sana verdiğim tepkiler de psikolojik olarak değişecek ve bu benim psikolojimi de etkileyecek. Çünkü durmadan gel Çevreye bir karşı da durum. oyun oynuyorlar yani. Evet. Erkeklerin belirli bir kalıp cümleleri var. Bunlardan bir tanesi de şu. Evlenilecek kız var, eğlenilecek kız var. Bunun Bu var kıstası mı ne? yani? Neye göre planlıyorlar bunu? Ya da bir Adem bakış açısında buna neye göre karar veriyorsunuz? Nedir bunun kriteri? Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu sözün Ademlere ait değil zaten. Bu Havvalara ait. Diyorsun. Yani tabii. Bir kere şöyle bir şey var. Adem bir kadını böyle çok şey yapmaz, sınıflandırmaz. Çünkü onda bir kadın sıkıntısı var zaten. Şimdi bir Havva'da erkek sıkıntısı yok. Elini sallasa ellisi yani, tamam mı? Günün sonunda bizde öyle bir şey oluyor. Bir kere bu kesinlikle onun şeyde gelen. Ya tabii ki bu arada hoş bir kavram söylem değil yani. Çok hoşuma da gitmedi yani, şahsen de duymaktayım. Ama evet gerçek. böyle bir var. Ama bu bir ciddi anlamda da bir Adem tarafının söylediği bir söz değil. Yani bu aile, çevre, kültürel bulunan koşullar yanlış bunlar. Bunlar yanlış söylemler yani, tamam mı? Şey gibi, iyi sen eğleneceksin, şey yapacaksın. Ondan sonra zaten oğlum bir kere zaten eğlenebiliyorsan, mutlu olabiliyorsan onunla birlikte olman lazım. Hı. Ben burada bu başka bir şeye giriyor. Bu iş üçkağıta giriyor. Dolandırıcılığa giriyor. Tamam mı? Bu ruhsuzluğa giriyor. Yani Rus çok iyiymiş. ruhsuzluğa giriyor bu. Ben yatacağım, kalkacağım. Ben başka bir tarafımı memnun edeceğim. Ondan sonra şey alacağım. Dulla evlenemem. Birlikte olduğunla evlenemem. Şey alacağım. Oldu. Sen nesin? Bu iki tarafta. Bunun için cinsiyeti olarak da düşünmüyorum. Bu benim kendi şahsi görüşümde. Ki mantıklı düşünen bütün alemlerde de aynı şey. Bu tamamen bizim aslında toplumsal olarak da gelen bir yetişme, bir bakış açısı, bir böyle bir çekirdek baskı aslında. Baskı dedi ya, biz öyle görmüşüz. Şimdi baktığın zaman da bu sorunun çözüme gitmek için sosyologlara, uzmanlara, tarihçilere kadar danışmak gerekiyor. Çünkü biz baktığın zaman Türk göçebe hayatı, belirli kabile ve bir şey içerisinde şey yapıyorsun. Zaten baktığın zaman biz bu ilişkiler bunun nereye geliyor değil mi? Bu ta 13-14 yaşındaki evliliğin olduğu ki o dönemlerde göçebelerde bunlar yetişkin bireyler oluyor. Tamam mı? 14-15 yaşına geldin ya diğer göçebe şeyden alıyorsun ya da kendi grubun içerisindeki bir aileden bir kız alıyorsun. Zaten sana bir çadır kuruyorlar, hayvanı veriyorlar. Sen bir yetişkin oluyorsun. Şimdi o dönemden gelen bir kalıpsal bir görüntü var. Sen bunu yılların içerisindeki modern bir hayatın gereksinimleri içerisine getirdiğin zaman sen diyorsun ki bunu böyle almam lazım. Bunu böyle öğrenmem lazım. Bu hiçbir şey de el değmemiş gibi. El değmemiş sanki çok güzel bir şeymiş gibi. Yani bu böyle, bu ilişki böyle bir şey değil. Böyle bir şey de olamaz. O yüzden de bu görüşlere çok karşı çıkıyorum. Yani Berlin'e baktığın zaman dediğim gibi çok alta geliyor. Bu böyle bir Anadolu kültürü de bilmem ne şey de değil. Daha da geriye gelen bir şey. Ama aslında o anki dönem ve o akışı ifade eden ama kendisine değişen, dönemsel etki eden şeylerin değişkenlerinin değiştiğiyle birlikte görüşün değişmemesinden kaynaklanan bir bakış açısı. Günümüze geldiğin zaman hala
Bilmiyorum artık, yani 20 yıl evvelki gibi çok duyulan bir söz değil. Ben ne zamandır sen söylediğine kadar duyduğum bir tavır değildi. Ama ne yazık ki böyle Maalesef şeyleri hala duyduk. var hayatımızda ya. Vardır. Evet, vardır. acı ama acı gerçekler dediğimiz Vardır, kısım işte bu. vardır yani. Güzel bir yere dokunma oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu yıl bir araştırma grubu çift olmaya aday partnerlerin ilişkilerini en başından sağlam bir temel üzerine inşa etmek için yapmaları gereken, izlemeleri gereken bir yöntem belirlemek için bir çalışma başlatmış. Dünyanın da birçok yerinden farklı kültür ve yaş grupları ile farklı ekonomik düzeylerdeki sahip yaklaşık 1000 çift üzerinde yapılan bu çalışmanın çok şaşırtıcı sonuçları olmuş. Sayı da çok bu arada. Bayağı yüksek. Epey de var. Ben biraz bir kaynak araştırması yaptım. Çok fazla ayrıntı şey yapamadım. Bir genel makale ve bir çalışma olarak gördüm ama kaynağına ulaşmaya da çalıştım. Ama hani bir çalışmanın varlığına en azından gönül olarak inandım. O yüzden de paylaşıyorum. Sonuçlar şöyle. Kadınların %41'i partnerlerinin birbirleri hakkında sakladıkları sırları olduklarını bilmeleri ilişkilerini daha heyecanlı kıldıklarını söylemişler. Yani şöyle bir, yani yarım gerçekçi dürüstlük de şöyle, yani bir sırrımız olduğunu biliyoruz, paylaşıyoruz. Bir dürüstlük var. Ama bu sırrı ne olduğunu paylaşmıyoruz. Bu bir heyecan, bir saklama. Ana bunu biliyorsun yani, hiçbir şey de bilmiyorsun. Ama ilerleyen zamanda birbirimize güven ilişkisiyle de bu ortaya çıkacak diyor ve bunun ortaya verdiği heyecanla kurulan, yani yarı dürüstlük doğru aslında. Yani hemen pat diye söylemiyor da sen bunu kazanacaksın diyor güvenimi. Ben de sana bunu söyleyeceğim. Ama başta sırrım olduğunu söylüyorum. Yani bir de şey vardır ya, benim hiç sırrım yok. Bak fık falan filan. Benim sırlarım var ama seninle paylaşmak için Bunu doğru bile söylüyor zamanda kafadan, yani başın ilk şeyinde. doğru Ve zamana bunda da ihtiyacım var. %41'lik gibi kadınlar tarafından şey yapılan da daha hani normal, kendi tabii herkes paylaşımlarını veriyor. aslında bence de normal yani. Yaşadıkları. Hani bu sadece kadın için geçerli değil, erkek için de geçerli. Tabii ya, bu hani şey için genel, Evet. zaten iki taraflı da zaten alıyorlar ve daha ilişkiyi daha sağlam. Tabii günde evlenen olmuştur diyemeyeceğim. Çünkü bu yıl başında yapmışlar. 6 aylık bir 7 aylık bir süreç içerisinde muhtemelen belki de devam ettiği için ben direkt kaynak bulamadım. Ön yarı paylaşım gibi bir şey olmuş olabilir. Devamı da var. Geri kalan kısımda da çok enteresan. Bir kısmında da Latin Amerika asıllılar, yani işte Brezilya, işte Meksika, işte Karayipler. Bir de Avrupa'da da işte İspanya, Portekiz gibi ülkelerin de başında geldiğinde de iş biraz sonuç değişmiş bu akıllarda. İlişkinin başında en utanç verici anlarını büyük bir açıklılık ve cesaretle paylaştıklarında güvene dayalı sağlam ve hızlı bağ kurdukları ortaya çıkmış. Yani diğerinin enteresanı bir sırrım var diyor. Bunlarda da bu bölge biraz daha böyle, hatta bir ortak yönde bir şey var. Dikkat edersen hepsinde bir İspanyolca, Portekizce bir konuşulduğu yer. Latin Amerika'nın ülkelerin içerisinde de öyle. Avrupa'da da o aksıdı. Belki Aynı kültürde insanlar. yani yakın bir şey var. Artık tabii farklılıklar da çok olsa da ben direkt sana şeyimi anlatıyorum. Yani bir sırrım mı diyeyim işte, yani sırrımla birlikte büyük bir cesaretle en utanç verici anımı paylaşıyorum. İkimiz de birbirimizin herkesten sakladığım bir şeyimi paylaşınca daha böyle bir dürüstlük, daha bir şey oluyor. Herhalde en kötü halimi bilip buna katlanıyorsa artık bundan daha ötesi yoktur gibi de bir şey. Sen ne düşünüyorsun bu sonuç hakkında? Karşındaki sana benim hakkında bilmediğin şeyler var dese, ilk kısım için hani söylüyorum. Sen de evet, senin de benim de hiç kimseye paylaşmadığım böyle bir şeylerim var diye bir başlar mısın? Sonrasında da hatta bu Latin Amerika'daki gibi böyle sonuçlar gibi, yoksa pat diye söyleyip battı balık yanında gider. Kalarsa benimdir, kalmazsa da benim. Ben pat diye söylemem. Ne O düşünüyorsun kadar peki bu güven çalışma teşkil hakkında? etmiyor. Nedense bilmiyorum. Bu biraz da yaşadığın coğrafyayla da ilgili belki de yani. Hani Oraları da çok hareketlidir ya. Evet, yaşadığın kültürle de alakalı. Şu anda bulunduğumuz çevre içinde yaşadığımız koşullar. Bu sadece Türkiye için kastetmiyorum. Genel dünyanın gündeminden kastediyorum. Bu da yeni ama bir çalışma. Evet ama benim bakış açımda en azından bu böyle. Sen yapmazsın. Ben direkt bütün sırlarımı paylaşmazdım. Ha, dürüst mü? Evet. Birçok konuda dürüst olurum. Sırlarım var mı diye sorarsa... Sırlarım vermem. Sırlarım var mı diye sorarsa tabii ki her insanın olduğu gibi benim de sırlarım var. Ha, o 41'i söylersin Ama, yani, o 41'lik bir şey evet. verirsin. Sırrım olduğunu söylüyorum diyorsun yani. Tabii ki söylerim.
Zamanla güvenceyle birlikte de yatıracağım. Hayatında işte ince detaylar, bunları paylaşmak için zamana ihtiyacım vardır. Hani onunla en azından iletişimin belirli bir yere kadar gelmiş olması gerekiyor. Belirli bir temele oturtmuş olmam gerekiyor. Beklenti, bir hissetme şey lazım. Evet, bir şeylerin, bir kıvılcımın, bir enerjinin ya da elektrik mi diyor? Elektrik almamız gerekiyor. Bende CV var. Kimle ne yaptığım falan. Bu kataloğa bir bak sen falan. CV'ye bir bakalım. Hani ilişki CV'si. Şey yani demek istiyorsun. O %41 başarıya katılıyorsun aslında o zaman. Kesinlikle Sen de bir katılıyorum. sırrın olduğunu paylaşarak ve ona şey gibi olan bu da hani koklatıyorsun. Bak bende neler var. Göster ama elletme dedi. Bende neler var biliyor musun? Ben neler ama bakalım falan diyorsun. Perdeden sonra. Diğeri de bence de zaten ya bilmiyorum. Hani o ikinci hani Latin Bir minik Amerikalı. gizem güzel bir şey aslında ya. Evet yani ama bu da trailer gibi oğlum ya. Şimdiki sosyal medya trailerlarına benzettim ben. Haberi okuyunca, araştırmayı okuyunca. Böyle bir veriyor. Hadi bakalım benle devam mı değil mi? Tırt da çıkabilir oğlum. Bazen şeyleri vardır ya, filmlerin trailerlarını seyredersin. Zaten seni çeken bütün görüntüler trailerda toplanmıştır. Bütün film boyunca 120 dakika boyunca zaten hepsi birer saniyeliktir. Film böyle kalırsın böyle yani. Adam bütün hepsi satış da olabilir. Ama enteresan. Ben de sana belki aynı fikir. Tam değil belki ama ben şöyle düşündüm. Gerçekten en böyle ya şimdi ben paylaşırım. Komikse, espriyse paylaşırım da. Hani hiç böyle normal ciddi veya diri bir durumu da paylaşır. Düşünsene sen devamlı flört yapıyorsun. Date'lere çıkıyorsun. Her date'te dürüst olup paylaşacaksın ya. Oğlum senin sırrın kalmadı ki. Bütün ülke biliyor anasını satayım. Ben çok dürüst davran. Hepsine söyledim. Hepsine söyledim. Sıçış hikayemi hepsini anlattım ben falan diye. Ama hala yalnızım. Evet, enteresan olurmuş. Evet, teşekkürler, güzel. Bazen çok açıklayıcı olmak gerekmiyor. Minimal kalmak iyi. Şimdi sosyal medyalarda son zamanlarda gördüğümüz makyaj videoları var. Sen de Makyaj. evet denk gelmişsindir Tabii illa ki. makyaj videoları var. Makyaj yaparken başka bir haber verme şeyi var. Bir gündemi var. Onlara hiç girmiyorum. Benim Aynen. sorum bambaşka bir konuyla Siyaset ilgili. yapıyor, makyaj yapıyor falan filan. Ben onlara takıldım bu aralar. Çok dikkatimi Evet. çekiyor. Şimdi makyaj videolarında şöyle bir şey var. Kadın giriyor makyaj yapmaya. İşte normal, ortalama bir kadın. Kaşı, gözü falan. Kadın. Bizim için kadın. Evet, Falan. normal bir kadın, ortalama bir kadın. Sonra makyajın sonrasında afeti devran Neriman oluyor. Kaşlar, gözler, ten, pürüzsüz cilt, bebek gibi, porselen bir cilt falan filan böyle hani aklına ne geliyorsa bütün övgü sözlerini kullanabileceğin bir kadın çıkıyor ortaya. Oğlum bu dünyada yanlış olur. Neydi? Woman boy muydu? Neydi Tayland'dakiler? Bunlar sanat yapıyorlar, şey yapıyorlar. Evet. Erkek afete çeviriyorlar. Sen kadını artık ne oluyor? O zaten Şimdi- onu ileride. Evet. Bu Tahmin ediyorum, makyajları evet. biliyorsun. Evet. Şimdi bu makyajlar doğrultusunda bu aklının bir köşesinde kalsın. Kaldı. Bilgi aldık. Evet, aldık cepte. Bir kadınla buluştun. Akşam yemek yediniz. Her şey mükemmel. Gece eve gittiniz. İnanılmaz bir gece geçirdiniz. Çok keyiflisiniz. Sen uzandın. Kız ben duşa girmem lazım dedi. Duşa girdi. Başka biri Ahmet abi geldi. Ahmet abi geldi. Ama sorumu bitirmeme müsaade et lütfen. Tahmin edebiliyor musun? Hırkızlık yapma. Kapıdan bambaşka bir kadın çıktı. Evet. Ne yaparsın? Abla ekmekle yumurtayı bırakıp çıkıyordum ben diye. Kapıdan çıkıyorum. Selam. Biz buna ilk program konuşmadık mı ya? Hatırlamıyorum. Çok programımız oldu biz. Benim zaten sanki şeyimin üstüne bir pusu kurulmuş tuzak soru gibi geldi bu. Benzer bir hayat yaşamışlığım var biliyorsun bu anlamda. Sen buna en yakın soru Evet. makyaj yapıp gelmiş karşına ne dersin? Makyaj yapmış bir Abi erkek ben- ne dersin gibi bir soru sordum. Bu Hayır, bambaşka biri. makyaj değil. Ne? Öğrencilik yıllarında Ankara'da Tunalı'da şey yaparken ben o zaman mühendislik odasına gidiyorum geliyorum falan. O sırada da bizde Tunalı'da da ev var. Kuzenimle bara Ha gidiyoruz. sen böyle anı anlattın bana buna benzer. Evet. Ama o makyajla ilgili değildi. O Makyaj başka bir demeyelim şeydi. zaten şu şeydi işte ya. Kalçaydı. Kaldırma Protez hani kalça. protez ama o zaman çok ileri bir teknoloji. Nereden Amerika'dan mı getirmiş, Çin'den mi getirmiş? Var mı yani benim
zamanın hangi yıldan bahsediyorum? İtiraflara saklanın. 2007. Ben niye itiraf ediyorum? Başkalarından itiraf alıyorum. Ben baya söylüyorum işte. Ben hala o diğer tarafındayım. Latin Amerika tarafındayım. Ben bilmiyor musun? Ben her şeyi ta. Ne yaparım? Kaparım gözümü yaparım. Şunu diyeceğim. Ne diyeceğim? Hayır iş bitti zaten. Hani her Hayır, şey iş bitti. bittikten sonra mı? Bak şimdi. Bir dakika tamam anladım. Gece yemek Gerek yediniz, yok, eve başa gittiniz, girme. seviştiniz, meviştiniz, bilmem ne, muhteşem bir gece geçirdiniz. Kız duşa girdi. Sen uzanmış dinlenirken O kız zamana geri kadar çıktı. anlamadıysan zaten o saatten sonra da umursamam yani. Bitmiş zaten. Ben hani gelmişiz. İşin başından önce bir duş alayım bir. Terledik çünkü diskoda zıpladık bilmem ne yaptık falan filan. Barda eğlendik ettik kakara kikiri falan filan. Başında olalım dedim. Seksten sonra. Yani o bitmiş. Yani bu saatten sonra alan lazım veren Hayır. lazım. Orada durur musun, kaçar mısın, ne yaparsın yani? Ya şimdi Tepkin zaten- ne olur? Tabii ki şaşırırım ama günün sonunda da hani o kadar bir şeyde teşviki mesainin yakınlığında ben zaten onu anlamadıysam yıkanıp geldikten sonra o yeni bir tane daha vardı. İkincisi de geldi dedim. Ondan dedi. Sıfırdan başka bir versiyon. Ne güzel lan bir aldım eve geldim 2. Benim son sorum biliyorsun böyle yine sosyolojik, psikolojik araştırmalar ve testler üstüne. Geçen de haftada en son yalanın anatomisine baktık. Bu hafta da çok yine bomba bir şey hazırladım. O hafta da kadın kadına güven testi. Yani güvenin gölgesinde 3 cevap diye de şöyle güzel de bir isimlendirme verdim. Kadınların birbirlerine karşı olan güvenleri ve bunların davranışsal olarak birbirlerine nasıl etkiliyor? Yine 3 senaryo olarak soruyor olacağım. Benim aslında bunlar hazırlanırken bile seni aslında bu programda değil, belki bir sonrakinde cevapları seni nereden tanıyorum? Seni tanıyor muyum? Senin verebileceğin cevapları yazıp böyle bir göstermek istedim biliyor musun? Ama dedim sonra kalsın dedim. Ne olduğu belli olmuyor, çıkmıyor, yanılmıyorum da sonra dedim. Şimdi ben yine sana 3 senaryo şeklinde soruyla yönelteceğim. Sen cevaplarından da en yakın hemen de karşılığındaki cevapları sonuçları okuyor olacağım. Okey. Hazırsan geliyor. Hazırım. Yakın arkadaşın senin özel bir sırrını başka birine anlatmış. Sana kötü niyetim yoktu. Sadece biraz abarttım diyor. Sen de A. Beni korumak istedin ama yanlış yaptın. B. Artık sana eskisi gibi güvenemem. C. Ben de başkalarına senin sırlarını anlatsam ne olur? Sanki bir tartışma bir şey varmış gibi. Bu bir böyle bir çalışma hatta boşluk doldurma gibi de ben bunu hani soru gibi hani cevap gibi şeyine döndürdüm. Bu arada orijinali öyle mevzunun. Bir diyalog gibi. Karşıdaki diyalogları kendi yakınlığı şeyini doldur. Bir şey var. Sen böyle bir durumda gerçekten karşı tarafa ne yaparsın? Sırrını paylaştı. Bir de böyle pıttık da dedi. Hani işte ay kötü niyetim yoktu ama ya böyle. Yani sırrımı paylaşıyorsa beni korumaya çalıştığına inanmam yani. Bu biraz fazla saflık olur. Ben de onun sırrını paylaşırım gibi bir harekete de girmem. Bu da Yok çok şöyle diyor. çirkin. Ben de öyle zannettim. Cevap öyle değil bak. Ben de senin sırrını paylaşırım değil. Ben de başkaları da senin sırlarını anlatırsam ne olur? Çıkış yapıyor. Bak öyle bir şey. Ben de senden aynı şeyi okurken kendim de böyle kendime şey yaptığım için de ben de ilk öyleymiş gibi şey. Ama ben yine de bu tehdidi de yapmam yani. Bir şekilde Tehdit mi geldi tehdit sana gibi bana? geldi bana. Ona da gerek yok. Anlatsam ne olur? Ha? Falan. O tehdide de gerek yok. Çok Güzel. çirkin. Ben direkt sana aynı göze bakmam derim yani. B şıkkı olur. Çok güzel. Hemen okuyorum. A. Beni korumak istedin ama bana yanlış yaptın. Empatik bağışlayıcıya giriyormuş. Güven ihlali var ama ilişki koruma motivasyonu güçlü. Yani halen karşı taraftan da şeyi varmış. C. Hani ben de başkasılarına senin sırlarını anlatırsam ne olur dediği ise gerçekten de ben buna düşermişim bu arada. Ben çünkü şey yapıyorum. Bu çok ince bir nüans varmış. İntikam yansıtıcı. Güvensizliğe karşı stratejik intikam kurgular duygu yerine oyun devreye girermiş.
Hani ben de öyle çıkış gibi yapıyor. Hani sor yani empati kurmasına çalış. Aslında empati amaçlı ben masumaniye diye yönlendiriyormuş gibi düşünürdüm. Ben de şahsen öyle bir şey yapardım. Ama aslında onun altında harbi intikam ve tehdit varmış. Helal olsun ha, iyi yakaladın. Ben akrep Süpersin. kadınıyım. Vay, Tehdidi gerçekten. iyi bilirim. Evet, gör. Dönüp arkana bakma canım. Senin cevabına geliyoruz. B, artık sana eskisi gibi güvenemem. Savunmacı, uzaklaştırıcı. Güven kırıldığında duygusal mesafeye cevap verir. Sınırları netleşirmiş. Her Ya. zaman. Peki devam ediyorum hemen. Arkadaşın senin paylaştığın bir deneyimi başka bir grupta hikaye gibi anlatıyor. Hikaye seninkiydi ama isim vermedim diyor. Sen de bunu öğrenince. Öyle bir savunmaya gidiyor. Bildiğin aslında senin deneyiminle, yani tecrüben veya senin bir hikayenle arkadaş ortamda bir prim yapmaya çalışıyor, tamam mı? Sen de bunu yakalıyorsun. Aslında diğerine biraz şey gibi ama bu şey değil de bildiğin hani senin övünç veya bir paylaştığın komik bir anı olabilir, şey anı, ben de öyle canlandırdım. Hani o süreçte bildiğin prim yapıyor yani senin hikayenle şeyde kendisi gibi. Bir de diyor ki sana, sen de yakalayınca senin adını vermedim, şey değil falan filan. Ne yaparsın? Yani nasıl sürdürüm devam eder senaryo? A. Yine de benim duygumla oynadın. B. Seninle bazı şeyleri paylaşmam artık zor. C. Tamam, bu seferlik hoş görüyorum ama bir daha olmasın. Yani bazı şeyler artık bazı şeyleri paylaşmam. Seninle bazı şeyleri paylaşmam artık zor. Böyle bir tepki veriyor değil mi? Evet, net. Bu arada senin için yazdığım cevaplarda 2'de 2. Bravo. A. Yine de benim duygumla oynadın. Duygusal sınır çizermiş. Empati eksikliğine karşı duygusal haklarını korurmuş. Tamam mı? Yani yine bir şey yapıyor. Hani günün sonunda bir sır değil. Ya da bir özel biri paylaştığınız bir şey değil ama sonuçta senin ekmeğini alıp şey yapıyor gibi düşün. Sen de bu arada iyi gaddarmışsın. Yani C. domuzumdur bazı konularda. Tamam, bu seferlik hoş görüyorum ama bir daha olmasın. Koşulluk güven koruyucu. İlişkiyi sürdürür ama şartlı güvene devam eder. Yani takibi alıyor arkadaş. Bundan sonraki hal ve duruşların takipte. Sana ona göre şey var. B. Seninkine geliyoruz. Seninle bazı şeyleri paylaşmam artık zor. Gizli geri çekilen. Sessizce bağları koparır. Açık çatışmadan kaçar. Yani silmeye gidiyormuşsun. Bu kadarcıklarını bayağı bir gizliden gizle. Sen artık onun için notlarını vermeye başladın. Birinciden beri. Bana gerçekten hani birinin zarar verdiğini hissettiğim anda sessiz sedasız hayatımdan Ama bu yok aslında olurum. zarar değil. Bu bildiğin senin böyle şey yaptığın Yani başka bir bu, ortamda. tabii ki öyle bir şey değil ama bu genelleme olarak söylüyorum. Yani biri bana zarar vereceğini hissettiğimi ya da ondan hoşnutsuz olduğum bir davranışı yapıyorsa sessiz sedasız hayatından yok olmak için ilk adımı atarım. Tartışma. Takip ederim. Tekrarlanırsa direkt sessiz sedasız yok olurum. Böyle oynuyorsun. Cevaplar vallahi iyi oynuyorsun ha. Yani sessiz kopuyor fıt fıt. Adam değil sana kötü alması değil. Yani senin önünden alıp ya şu sana çok yakışıyordu. Ben de hani böyle şuralarda şöyle bir Bob dolansam Marley gibi dese. oldu. Bir yıldız gibi kayarım ha. Ne, sen kaymıyorsun, kaydırıyorsun biraz ama. Son. Bir kadın arkadaşın yeni tanıştığı biri için ona dikkat et. Ben pek güvenmedim diyor. Bu kişi tanışmış ama sen daha henüz tanışacaksın. Böyle de bir sana feedback veriyor, tamam mı? Nasıl süreç devam eder? A. Senin gözlemin önemli. Daha dikkatli olurum. Bu ona söylüyorsun bu arkadaşına bu arada. B. Seninle çatışması varsa bu seninle onun arasında diyorsun. C. Seninle anlaşamadıysa kesin karışık bir tiptir diyor. Söylediğini yapıyorsun. Bir şey farklı söyleyip farklı yapmıyorsun yani bu arada. Öyle bir düşün. Anladım. Ya Yapacağını şöyle ki söylemen lazım. arkadaşımın kim olduğuna bağlı. Yani hani bu arkadaşım Yakınlık mı, derecesi. dostum mu, layetten biri mi? Bu benim için önemli bir Güzel. kriter. Atıyorum benim seçilmiş kardeşlerim dediğim dostlarım var. Şimdi o dostlarımdan biri bunu söylüyorsa şunu derim. Senin düşüncelerin benim için önemli, dikkat ederim derim. Çünkü onun gerçekten bana boş Boş yapacağını düşünmem. Ama
herhangi bir tanıdığım işte 3 yıllık, 2 yıllık Arkadaşım. arkadaşım statüsünde biri ise o zaman kusura bakmasın, bu onunla onun arasındaki soruna ben araya girmem. Çok etkilenmezsin yani. Etkilenmem. Yani aslında iki seçenek de bana çok yakın. Ama bunu söyleyenin kim olduğu burada kriter. Peki burada soruda arkadaş olarak geçiyor. Bende de bir farklı bir versiyon var. Hani bu soruyu ben de dediğim gibi sana kendime şey yapınca tabii ben bunu kadınlara çevirdim. Genel aslında bu da bir şeye baktığı zaman güven durumu kadın ve erkek tarafına. Gidişte söylediğini yapman lazım. Ben de mesela kırıcı olmam. Ona bir gönlünün şey yaparım ama onu söylediğimle davranışın farklı olabilir. Ama burada anladığın kadarıyla sorunun özünde bir arkadaş var. Yani dediğin gibi o yüksek seviyelerde değil. Çünkü mesela diğer sorularda belli ediyor önceki şeylerde de. Bu bir arkadaş genel. Yani standart sevdiğin, saydığın bir kardeşin, bir dostun, kankan şeyinde de olarak şey yapma ama günün sonunda bir şeyin olduğu bir kişi ve söylediğini de yapıyor olman dürüstlüğü bir cevabı var. O zaman B şıkkını seçerim. Yani onunla aranda konuşamadım. Seninle çatışması varsa bunu Evet. onunla senin oranda. İkisinin arasındaki sorun beni ilgilendiremez. Aa! Yargısız davranırım yani. A. Senin gözlemin önemli. Daha dikkatli olurum. Referansla güven inşa eden kişilik yapılarında daha çok görünüyormuş. Yakınlarının gözlemlerine ilişkisel rehber olarak görür. Sende yine bu var. Bu birizden olabilir. Yakınlığımıza göre kişinin sözüne karşılaş. Evet, işte dikkate alma onu. o konuyla da alakalı. Seninle anlaşamadıysa kesin karışık bir tiptir. Kalabalık yargılayıcı diye ifade ediliyor. Grup yorumlarına göre güven algısını oluştururmuş. Çok fazla feedbacklerle Evet, hayatını çevreden şekil etkileniyor. çiziyor. Bu da kendini her şeye hazırlama diye aslında ifade ediyor. Ama tabii ki yanılma payı var herkesin kişiliğine göre. Senin cevabına gelirsek yine B. Bu arada 3B ile şurada notta kayıttan sonra göstereceğim sana. Yazdığım kağıda görürsün. Seninle çatışması varsa bu onunla senin arandadır. Orandadır ne neymiş? Bireysel değerlendiren, güven kararını kendi deneyimleriyle şekillendiren kişilerde. Ben de kendimce aynı civarda yakın zaten. Lakin burada şu var. İşte ben mesela az evvel dediğim gibi ben karşımdakini eğer kaldırabilir, ben de mesela dürüstüm, dobrayımdır. Aklımdakini söylerim çoğunlukla. Ama birazcık da yumuşatmaya da bakarım. Kimseyle kıracağım diye de şey değil. Doğruluğun şemsiyesi altında karşımdakinin kalbini veya algılısını kırmakta, yırdalamakta şeyim değil. Ona belki böyle değil, dikkat ediyorum derim. Ama benim de zaten uygulayacağım şey budur. Ve derim. Ama ona da hafiften dikkat edeceğim falan filan da gönlünü hoştur. İşte bu soru aslında ben o yüzden beni çok böyle git gel yaptı. Hani Evet, ben de öyle, işte çünkü aynı sonuçta sorunu yarattı. şey değil. Ne söylersin değil de ne yaparsın, senaryoyu nasıl akıtırsın diyor. Tamam mı? Yani Dışarıda, ben açık ve net. ben öyle söyler ama böyle yaparım. Tamam Birazcık- deyip, ben de tamam deyip kendi bakış açımı ön yargısız bir şekilde onu tanımaya çalışırım. Çünkü birilerinin söylemiyle, ön yargıyla hareket etmek bana her zaman yanlış gelen bir durum. Bence de yani herkes kendi şöyle, herkesin kendi şeyiyle alakalı. Evet. Evet, teşekkür ediyorum dürüst cevaplarınız. Şimdi bu testteki asıl amaç aklına ilk gelen cevabı. Yani oturup üzerinde düşünmemen gerekiyor. C. Soruyu bile almadı. sen iste yeter ki ya. Ver bana soruyu bile sorma. C. Şimdi A, B, C diye şıklandırmadım. O da yokmuş değil mi falan. Girişte şöyle bir mevzusu var. Bir senaryon var senin de. Evet, yarışlar hayatımızın her anında mevcuttur denir. İnsanlar yarış üzerine bahisler oynamayı, tahminler tutturmayı, hele bunun tutturduğunda verdiği hazzı yaşamayı çok severler. Sen de şu anda bir yarış alanındasın. At. At, araba. Ülkemizdeki legal şeylerden davranıyor. At. Tabii evet. ki. Hı hı. Bahislerin kapanmasına da dakikalar kalmış. Nasıl bir bahis oynardın? A. Taraftarı olduğum yarışmacıyı tutarım. Okay. B. Favori yarışçıya oynarım ama rakiplerden de vazgeçmek zor. C. Favoriyi oynamak sıkıcı. Ben sürprizi oynarım. D. Favoriye de taraftarı olduğuma da oynamam. Gözüm kapalı, elimin üstünde ilk durduğu kişiyi oynarım. İlk aklıma mı gelen vereceğim? Yani Mantık yürütebiliyor muyum kendimce bunda? ne kadar hızlı cevap vermen o kadar iyi.
Yani şans oyununu oynuyorsam zaten orada ya eğlenmesini oynuyorsam ayrı, kazancını oynuyorsam ayrı yaparım. Ama öylesine yani şey yapıyorsam yine sonuçta risk alırım. Favoriyi oynamam. Favoriyi oynatsan zaten kazansa da az zaten şey yaparım. Yani riske girerim. Riskli olan oynarım. C şıkkına mı geliyordu senin? Bir sürü seçenek var sayede. Favori yarışmacıyı oynarım ama rakiplerden vazgeçmek zor. Değil, o değil. Değil. Favoriyi oynamak sıkıcı, sürprizi oynarım. Evet. D de ona yakındı da biraz bana senaryoda biraz daha şey verseydi. Çünkü Ya şöyle ki- dallandığım yerler vardı çünkü tamam bir yarıştayım, güzel, hoş, tamam da hani şu vardı. O gün kazanmak istiyorsam veya şey yapıyorsam ben biliyorsun garanticiyimdir aslında. Küçük de olsa kıt da yaparım. Ona o durumu irdelerim, şey yaparım ama eğlencesine şey yapıyorsam. İşte o kadar çok sorgulamadan ilk en yakın. Tamam, o sevgilini zaman söylemen sana gerekiyor. söylüyorum. Riske girerdim. Sürpriz Tamam, oynarsın. sürpriz oynardım. Tamam. Şimdi bu testte diyor ki yarışlar ve yarışlara oynadığınız bahisler, bu kumar bir çeşit. Kumar zaten. Ve aşk da bir Yasaktır. kumar. Evet. Ve bu yarışlarda oynadığınız bahisler aşka olan bakış açınızı gösterir derler. Yalan lan. Şimdi taraftarı olduğum yarışmacıya oynarım diyenler aşk konusunda tek çizgide gidenler. Karşılığını alsa da alamasa da sevdiği kişiyle devam eder. Favori yarışçıya oynarım ama rakiplerden vazgeçmek de zor diyenler, Rus bu. yedekte birini tutmadan rahat edemeyenler. Aşk konusunda cesaretsizler. Seninkine en son geleceğim. Favoriye de taraftara da oynamam. Gözüm kapalı, elimin üstüne getirir, ilk çıkanı oynarım diyenler. Nefes alsın diyenler. Aşka bakış açısı sığ olan insanlar. Nefes alsın yeter diyenler. Sadece halk peşinde koşanlar. Favoriye oynamak sıkıcı, sürprize oynarım diyenler de ne kadar riskli aşk bulursa o kadar tutkulu olanlar. Hele ki aşkı elde ettiğinde yaşadığı mutluluğu tarifsiz olanlarmış. Vay. Güzel cevap. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Harikaydı. Evet, sorular güzeldi. Bence artık itiraflara geçelim mi? Kapanış öncesi. Evet. Bu hafta geçen de pilot olarak hani düşündüğümüz bir şey vardı. Çevremizde arkadaşlarımızın da böyle bir teklif üstüne bunu da bir değerlendirin dediler. Biz de değerlendirmeye karar verdik. Geçen de bölümde de zaten Serap da sizlerle paylaştı. Biz de artık birkaç bölüm en azından bir deniyor olacağız. Bakacağız gelen giden durum süreçleri değerlendirerek. İsimsiz Adem ve Havvaların tatlı böyle itiraflarına paylaştığımız son bir köşelere kapanış yapıyor olacağız. O zaman İlk ilk itirafı- itiraf Henden. Tabii Havvalardan alalım. Çok belli. Tamam. Bu arada O zaman- itiraflarımızı da bilmiyoruz. Ama muhtemelen tabii ilk itiraflar şöyle. Bizim isimsiz ama çevremizdeki değerli saydıklarımız falan diye. Çok hala kimlik belli olmuyor bence yani. Onlar kendilerini biliyorlar. Yani o kadar. Onlardan gelen bir itiraf çerçevesinde paylaşıyor olacağız. Ama siz değerli arkadaşlar da ekranları başındalar. Sizler de bize direkt YouTube üstünden kanaldan birebir mesajlarla DM'den yollayabilirsiniz. Instagram'dan, DM'den yollayabilirsiniz. Hani bazıları tabii direkt kendi bilgileri oluyor, öz şeyleri de oluyor. Ya da mail adresimizden, yazışma adresimizden de direkt isimsiz olarak da oraya da atabilirsiniz. Bunları değerlendirip bizler de paylaşıyor olacağız. O zaman bu... Şimdi bendeki ilk itiraf şöyle. Kardeşimle aynı flört uygulamasını kullanıyoruz. Bir gün ikimiz de birileriyle yazışmaya başladık. Sonra o bana benimki çok tatlı ve çok romantik, benim için bir şiir yazmış dedi. Ben de benimki de dedim. Yazışmalara baktık. Her şey birebir. Adam ikimize de aynı şiiri yazmış. Adam- Şimdi şiiri çerçevelettik, duvara astık. Adam da aynı. Süpermiş ya, iyiymiş. Bir şey söyleyeceğim. Adam Abi- iki kardeşe yazmış ya. Abi adamın o Yazık şanssız. Adam bence bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük O- bahtsızlık. Şanssızlık o.
O şanssızlık. Adam aslında aynı oltaya aynı yemi atıyor. Denize hep aynı yemi atıyor, tamam mı? Güveniyor. Yemine güveniyor adam. Ki bence bu arada bir şey söyleyeyim. Yem iş yapıyor. Yemiş yapıyor. İki kardeş de mesela yürümüşler şiire. Aynı şeye düşmüşler yani. Şiire yürümüşler. Ama adam yani Keşke aynı bir yere şey yap- atmış yani. Evet, bu da bir Adem'in itirafı. Sevgilim ile ilişkiye ilk başladığımızda köpeğini bana bu benim her şeyim diye tanıttı. Ben de senin her şeyin olmak istiyorum dedim. O an kız arkadaşım bunu çok romantik buldu. Ama köpek benden hoşlanmamış olacak ki 2 yıldır birlikteyiz ve bir arada yaşıyor olmamıza rağmen sevgilim için halen bir köpekle rekabet halindeyim. Çok komik değil mi? Küçük pire torbasını sevmeme rağmen benim için hain planları olduğunu düşünüyorum. Sevgilimin yanında süt dökmüş kediyken bir de okuyabilseymişim ki. Süt dökmüş kediyken baş başa kaldığımızda farklı bir ruh haline bürünüyor. Sevgilimle bir iki kez durumu izah etmeye çalıştım ama bana inanmadı. Sabahları onu ben dışarı çıkardığımdan mahalledeki tüm köpeklerle özellikle hırgür çıkartmaya gayret ediyor. Geçen onun yüzünden onun 10 misli bir köpek tarafından kovalanınca artık bundan daha da emin oldum dedi. Arkadaşlar hala Köpekle mi yarışıyor yani? rekabet halindeymiş ama burada dişledi. Köpek önde. zeki. Köpek önde. Köpek zeki. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Değerli ekran başındaki sizler, bu hafta da Adem ve Havva'dan bu yana adlı programımızda dilimiz döndükçe kendimize ifade etmeye gayret ettik. Kah güldük, kah düşündürdük. Öyle diyeyim. Ama biz eğlendik. Evet, umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Yorumlarınızı bize ulaştırmayı unutmayın. Desteklemeyi de kanallarımızdan, dijital platformlardan unutmayın diyorum. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olun.